Herkese kedi kültürden merhaba. Kış ayları geldiğinde bizler kalın giysiler giyer, kombiyi açar ve sıcak bir köşe buluruz. Ama aynı dönemde evdeki kediler için görünmeyen bazı sorunlar başlar. Çünkü kediler soğuğu sessizce yaşar. Şikayet etmezler, belli etmezler. Ve çoğu zaman biz iyi niyetle yaptığımız bazı alışkanlıklarla onları farkında olmadan zorlarız. Kediler vücut ısılarını korumakta ustadır. Ama bu soğuğun onları etkilemediği anlamına gelmez. Özellikle uzun süre serin kalan evlerde kedinin bedeni sürekli ısı üretmek zorunda kalır. Bu da enerji kaybı, daha az hareket ve zamanla halsizlik demektir. Bazı kediler kışın daha çok uyur. Bazıları daha içine kapanık olur. Çoğu kişi bunu kış rehaveti sanır. Oysa bu vücudun sessiz bir uyum çabasıdır. Ev sıcaklığı düştükçe kediler daha az su içme eğilimine girer. Çünkü soğuk ortamda susama hissi azalır. Bu durum özellikle yaşlı kedilerde böbrekleri zorlayabilir. Ama bunu kediniz size söylemez. Kedinizin sürekli güneş alan pencere önlerine yönelmesi de bir tesadüf değildir. Orası onun için doğal bir ısı kaynağıdır. Ancak kış güneşi düşündüğümüz kadar masum olmayabilir. Camdan gelen yoğun ışık özellikle uzun süreli bakışlarda gözleri yorabilir. Ayrıca sıcak pencere önüyle serin odalar arasındaki ani geçişler hassas bünyeleri zorlayabilir. Kışın fark edilmeyen bir başka konuysa kuru hava. Kaloriferler çalıştıkça ortam nemi düşer. Bu bizim için sadece hava kuru hissiyken kediler için farklı sonuçlar doğurur. Ciltleri kuruyabilir, tüyleri daha mat hale gelebilir ve statik elektrik artar. Metal mama kaplarından çıkan küçük elektriklenmeler, battaniyelere sürtünmeler, hatta sevdiğiniz kediyi okşarken oluşan minik çarpmalar. Bunlar bize önemsiz gelir. Ama bazı kediler için bu tekrar eden rahatsızlıklar strese dönüşür. Daha ürkek davranmaya başlarlar. Dokunulmaktan kaçabilirler. Kış aylarında evin havasını güzelleştirmek için kullandığımız kokular da dikkat edilmesi gereken bir konudur. Çam, tarçın, vanilya gibi kokular bizi sıcak ve huzurlu hissettirebilir. Ama kedilerin metabolizması bu maddeleri bizim gibi işlemez. Uzun vadede bu kokular onların karaciğerine ekstra yük bindirebilir. Kediniz bir anda bulunduğu ortamdan uzaklaşıyorsa, burnunu sık sık siliyorsa ya da eskisi kadar o odada vakit geçirmiyorsa bu bir ipucu olabilir. Kış düzeninde sık yapılan değişikliklerden biri de kedi tuvaletinin yeridir. Daha az koku olur düşüncesiyle bodrum, balkon ya da daha serin alanlara taşınabilir. Ama soğuk zeminler ve serin hava kediler için ciddi bir konfor kaybıdır. Soğukta tuvalete girmek istemeyen kedi ihtiyacını tutmaya çalışır. Bu da idrar yolu problemleri riskini arttırır. Bazı kedilerse çözümü evin daha sıcak köşelerinde arar. Isıtmalı kedi yatakları kulağa harika gelir. Ama her şeyde olduğu gibi bunda da denge önemlidir. Sürekli sıcak bir yüzeyde vakit geçirmek kedinin daha az hareket etmesine neden olabilir. Daha az hareket kasların zayıflaması demektir. Ayrıca uzun süre sıcak yatakta kalan kediler farkında olmadan daha az su içebilir. Bu da kışın zaten azalan su tüketimini iyice düşürür. Kış aylarında kediler hastalanmaz sanılır. Oysa tam tersine belirtiler daha kolay gizlenir. Çünkü sıcak ortam ağrıyı ve rahatsızlığı geçici olarak maskeleyebilir. Bu yüzden kışın en önemli şeylerden biri gözlem yapmaktır. Davranıştaki küçük değişiklikler, uyku süresindeki artış, içe kapanma ya da alışılmadık sessizlik. Bunlar kedinizin "ben buradayım" deme şeklidir. Kış kediler için tehlikeli bir mevsim olmak zorunda değil. Ama bilinçsiz alışkanlıklar onları sessizce zorlayabilir. Biraz farkındalık, biraz denge ve onların dünyasına biraz daha dikkatle bakmak. İşte kışın kedilerin gerçekten ihtiyaç duyduğu şey bu. Ve belki de en önemlisi şudur. Kediniz üşüdüğünde bunu size söylemez. Ama siz fark ederseniz o zaten güvendedir. Yeni videolarda yine görüşelim. Kendinize ve kedinize iyi bakın. Hoşça kalın.